Denizden yüksekliği 2150 metrenin üstünde. Doğu Torosların zirvesi. Ve burada 2000 yıldan fazla bekleyen tanrı başları. Her bir yapının ağırlığı neredeyse 2 ton. Devrilmiş. 2000 yıldır bu dağda yatıyorlar. Kimse taşımadı. Kimse gömemedi. Belki de görmemiz içindi, kim bilir. 2150 metre yükseklik. Yol yok, vinç yok, su bile yok. Ve birileri buraya 9 tonluk taşlar çıkardı. Köleler miydi, yoksa inandıkları tanrılar için miydi bu yapılar? Ve altında bir oda var. 2000 yıldır açılmadı. Ne amaçla yapıldı? İçinde ne var? Kimse bilmiyor. Henüz. Milattan önce 1. yüzyıl başlarında batıda Roma, doğuda ise Part İmparatorluğu egemendi. Ve ortada küçük ama zengin bir krallık. Komagene. Annesi tarafından İskender'in soyundan, babası tarafından Darius'un soyundan. Dünyanın en güçlü 2 hanedanının torunu. Antiochos bir sabah kalktı ve tüm halkına önemli bir karar verdiğini söyledi. Ve kendini tanrılarla eşit ilan etti. Zeus, Apollon, Herakles ve Antiochos. Antiochos dağa baktı ve dedi ki, mezarım en yükseğe yapılacak. Tanrılar beni göklerden karşılayacak. İlk beni görecek. Su yoktu, yol yoktu. Her şey aşağıdan taşındı. Taş, su, yiyecek, alet. Her gün. Kaç yıl sürdü henüz bilmiyoruz. Heykeltıraşlar her sabah güneşin doğuşuyla çalışmaya başlar, hava kararana kadar devam ederdi. Elindeki keskiler küçüktü, yonttukları yüz ise devasa. Zeus'un gözü bile bir insan boyundaydı. 300 bin metreküp çakıl taşı. Günümüzde taşınsa 30 bin kamyon gerekliydi. Her biri elle taşındı. 2150 metreye. Mezarı sonsuza dek gizlemek için ya da bir gün bulabilmemiz için. Aslan yeryüzünü temsil ediyordu. Kartal gökyüzünü. İkisi birlikte tanrıların ve kralın kutsal alanını sonsuza dek koruyordu. Doğu terasında 5 taht. Zeus, Apollon, Herakles, Komagene tanrıçası ve aralarında Antiochos. Tanrılarla eşit. Bu büyük bir güç gösterisi miydi sizce de? Batı terasında bir aslan kabartması. Üzerinde yıldızlar ve gezegenler. Bu bir haritaydı. Milattan önce 62, 7 Temmuz. Antiochos'un tahta çıkış günü. Taşın arkasına bir vasiyet yazdırdı. Her yıl 2 tören yapılacak. Biri doğum günüm için, biri tahta çıkışım için. Sonsuza dek. Deprem geldi. Başlar devrildi. Tahtlardan koptu ve orada kaldı. 2000 yıl kimse taşımadı. Milattan sonra 72. Roma Komagene'yi ilhak etti. Krallık bitti. Törenler durdu. Ve dağ unutuldu. Sadece 10 yıl sürmüştü her şey. 1881. Alman mühendis Karl Sester yol araştırması yapıyordu. Bir tepeyi aştı ve gördü. Teresa Goel 32 yıl kazı yaptı. Antiochos'un mezarını bulmak için. Bulamadı. Dağ izin vermedi. Yıllar sonra bulundu ama henüz açılmadı. Neden? Çünkü yanlış açılırsa her şey mahvolur. O yüzden bekliyorlar doğru zamanı. İskender de tanrılaştı. Firavunlar da, Roma imparatorları da. Ama Antiochos hepsinden de farklıydı. O dağın tepesinde yalnız, tanrılarla oturdu. Ya da öyle sandı. Belki de tanrılaşma bir siyasi hamledir. Roma ve Part arasında sıkışmış bir kral, bana saldırmak tanrılara saldırmaktır demek istedi. Ancak başarılı olamadı. Kimseyi inandıramadı tanrı olduğuna. Kuzey terasındaki kabartmalar yarım kalmış. Bazı arkeologların teorisine göre Antiochos bitirmeden öldü. Bitirseydi sonu farklı mı olurdu? Bilmiyoruz. İçinde ne var? Arkeologların şu ana kadarki elde ettiği bulgulara göre taş lahit, altın objeler ve 2000 yıldır hiç bozulmamış bir oda.
hiç girilmeyen devasa bir oda. Her yıl binlerce insan bu dağa çıkıyor. Güneşin doğuşunu bekliyor. 2000 yıl önce de böyle yapıyorlardı. 2000 yıl sonra da güneşin en güzel doğduğu yer burası olacak. Bu Antiochos, kendini Tanrı ilan eden kral. 2000 yıldır taşta uyuyor. Neden öldü? Nasıl öldü? Tanrı olmak istedi. Taş oldu. Ama 2000 yıl sonra hala burada. Depremler, yangınlar, savaşlar oldu ama o hala bakıyor. Ölümsüzlük istedi. Aldı. Ama hayal ettiği gibi değil. Adı kaldı, yüzü kaldı, mezarı kaldı. Ama Tanrı olmadı. Başaramadı. Diğerleri gibi. Tanrılar düşer, taşlar kalır ve sorular. Sorular hiç bitmez. Her gün güneş doğar. Her gün taş yüzler ışığı alır. 2000 yıldır. Kral emretti, güneş uyuyor.